1980'lerin sonlarında Melbourne'de yaşayan insanlar için geceleri evlerinde uyumak bile artık eskisi kadar güvenli değildi. Çünkü kimliği bilinmeyen bir saldırgan geceleri ailelerin evlerine giriyor ve çocuklarını kaçırıyordu. Basın bu saldırganı Mr. Cruel ismini verdi. Ben Cihangir Aydın. Bugün sizlere Avustralya'nın Melbourne kentinde yıllarca çözülemeyen ve arkasında hala cevaplanamamış sorular olan gerçek bir suç vakasını anlatacağım. İyi seyirler. Takvim 1987 yılını gösteriyordu. Melbourne'de yaşayan ailelerin henüz farkında olmadığı bir tehdit ortaya çıkmıştı. O yıl kimliği bilinmeyen bir adam çocukları hedef almaya başladı. İlk başlarda polis bunu tek bir kişi tarafından yapıldığına emin değildi. Ancak olaylar birbirine benzemeye başladıkça karşılarında çok daha büyük bir sorun olduğunu fark ettiler. Peki bu adam kimdi? 1988 yılında 10 yaşındaki Sharon Wells evinden kaçırıldı. Yaklaşık 10 saat sonra tekrar bulundu. Sharon'ın verdiği bilgiler polisin saldırgan hakkında daha fazla bilgi edinmesini sağlamıştı. Fakat saldırgan hala bulunamamıştı. 1990 yılına gelindiğinde benzer bir olay daha yaşandı. Bu kez 13 yaşındaki Nicola Lyons ortadan kayboldu. Nicola birkaç gün sonra tekrar bulundu. Polisle yaptığı görüşmede saldırganın tutulduğu yer hakkında önemli bilgiler verdi. Bunlardan biri özellikle dikkat çekici. Uçak sesleri. Nicola'nın anlattıkları polisin saldırganın Melbourne Havalimanı çevresindeki bölgelerde bağlantısı olabileceğini düşünmesine neden oldu. Soruşturma genişletildi fakat sonuç alınamadı. 1991 yılına gelindiğinde dosyanın en korkunç vakası yaşandı. 13 yaşındaki Carmen Chen ortadan kayboldu. Polis ve ailesi günler boyunca onu aradı. Ancak Carmen bir daha evine dönmedi. 1992 yılında kalıntıları bulundu. Bu olaydan sonra soruşturma çok daha büyük bir hale geldi. Polis binlerce kişiyi sorguladı, on binlerce ev araştırdı. Yıllar boyunca farklı şüpheliler ortaya çıktı. Ancak hiçbirinin Mr. Cruel olduğu kesin olarak kanıtlanamadı. Ve yıllar geçtikçe dosya soğumaya başladı. Fakat tamamen kapanmadı. Çünkü geriye hala aynı sorular kalmıştı. Mr. Cruel kimdi? Ve belki daha korkuncu, polislerin elinden yıllarca nasıl kurtulabilmişti?